Tamam. Birazcık bakalım. Şimdi Bergen analizi. Nasıl? Daha önce yapmadık değil mi? Bir efsane ama yüzlerce kere istenmiş bir istek. Hadi birazcık Bergen'in 1987 kaydı. 1987. Bakalım neler yaşanmış. Ben Bergen'in son sesini böyle çok puslu, kirli bir renk hatırlıyorum ama 87'deki duruma bir inceleyelim. Stil tam bir arabesk işte. Zaten şimdi arabeski şuradan görebilirsiniz yani. Boynun hafif kalkmasında arabesk vardır. Vardır. Yani şu arabeskin en büyük belirtisidir. Yani konuşurken bile hani merhaba nasılsınız, iyiyim sağ olun siz nasılsınız? Bu şekilde konuşmaya başladığınız zaman anlayın ki burada bir acı vardır gibi. Şuraya bakın. Ama çarpmaları da orada. Of. Ama sesi çok taze. Güçlü ve taze, gerçekten güzel. Bu arada Süper Chat'ten istek gönderen arkadaşlarımız teşekkür ediyorum. Cem Köksal, Özgün bütün istekleri topluyorlar. Çok kendine has bir gırtlak çarpması. Sen olmadan hep bu dan hıçkırıklı. Oo, güzelmiş o numara. Kapalı ağız. Boyun. Bergen ne zaman vefat etti Özgün? 14 Ağustos 89 tarihinde. 1989'da mı vefat etti? Evet hocam. 30 yaşındaydı tam. Vay be. Kablolu mikrofonlar efsane tabii. İşte gazino ya. Gazino diyor bir şey var. İşte arabesk kültürün, arabeskin yapısı, arabeskin ya böyle ilk yılları yani. İlk yayılmış hali. Yani mantık hep şu soruyu sormayı yöneltiyor. Yani neden insan kendini acılı müzik dinleyerek mutsuz etmek ister? Ve bunu yapabilmek için de buna para bile verir yani. Hani ben artık acı dinlemek istiyorum. Daha çok acı dinlemek istiyorum. Neden kendini acı çektirmekten zevk alır insan? Ama demek işte yani bunu dönem olarak algılarsanız bir dönemsel bir şey olur. Nasıl şu an atıyorum belli tür müzikler daha fazla öne çıkıyor ki arabesk müziğin böyle şahlandığı bir dönemden sonra farklı farklı işte ilk defa pop çıkacak 90'ların başında. Yani daha yeni bir kuşak gelecek ve o yeni kuşak artık büyük şehre alışmış olacak. Biraz daha alışmaya başlayacak ya da daha ileriki dönemde daha farklı şeylerle de uğraşacak. Ki bugüne bakın işte artık o kuşakların değişimiyle rap müzik bir sürü şey doğmaya ve devam edecek. Doğacak. Ama en eskisi bu aslında yani. Bundan bir öncesi tabii bundan çok daha öncesi eski İstanbul yapısı. Hani Kalamış, ah Kalamış'tan daha naif, daha nasıl diyeyim, daha az kalabalık. Nüfus daha az. Ve onun getirdiği rahatlık ve huzur var. Bu ilginç bir şey. Daha çok kalabalık, daha çok insan yapısı, daha çok çalışmaya gelen gruplar, uyum sağlama dertleri ve her birinden işte patlayan o yepyeni müzik.
İnsanlar bu müziğin içinde kendini buluyor muhtemelen. Yani böyle şey gibi de bir renk, hani Bergen'in sesi. Diyorsun ki orta kalınlıkta bir kadın sesine benziyor. Tamam, yani mezzo gibi. Fakat yani öyle de bir tavrı var ki sanki tizleri çok açık gibi istediğinde. Yani daha da yukarılara gidecek gibi bir enerjisi var, hissi var. Hep o çarpmaları çok bariz, kendine az, karakteristik. Aşağıya, aşağı. Sürekli onları duyuyorsunuz. Seyirci iletişimine bakarsanız, yani her seyircinin her bölgesine gidiyor. Yüzü her zaman bir gülümseme var, dikkat edin. Yani o atmosferi her zaman zinde, enerjik, neşeli, güzel, yukarıda tutmak için uğraşıyor. Yani evet, müzik koyu, yani insanı aşağı çeken müzik olsa da şarkıcı gülümsemesiyle, ifadesiyle o birlikteliği sağlıyor, o dostluğu sağlıyor, hoş geldinizi sağlıyor. Yani misafirlik hissi. Görüyorsunuz değil mi? Karakteristiği sürekli yukarı. Ama tabii çok, entonasyonu çok başarılı bir ses yani. Tertemiz söylüyor. Pozisyonu çok müthiş bir ses pozisyonu olmasa da okuma şekli, parça içindeki hakimiyeti, rahatlığı müthiş. Basarak söylüyor. Hop diğer tarafa. O kabloyla, yani hiç bilmiyorum, kablolu mikrofonla böyle sahne yapma şansı artık yeni insandaki yeni şarkıcıların, sahne alan kişilerin bence çok az oluyordur yani. Vardır da yani bu kablo atma olayı gerçekten hiç kolay bir iş değil. Bergen tabii artık başka bir şansı da olmadığı için bakın nasıl ustalaşmış, bakın. Yani kabloya bakın. Tak. Ve şu hareketi izleyin. Hop, kabloyu düzeltme. Neden? O kabloya takılıp düşebilirsin. Bakın. Önden kıvırmış. Ve böyle laba laba yürüme de değil. Hafif hafif sallana ki takılmamak için. Ciddi problem ya. Bak kablo nerelerde geziyor. Yerlere bakın. Başka neler var acaba? Şöyle biraz gidelim. Daha var mı? Farklı bölgeler. Yani onlar bile okusa herkes oturuyor ne dinliyor, ben anlayamadım. Üzülüyor yani, herkes, farkındayım. Ama burası gurbet olduğu için. Bir de bir yurt dışı konseri bu Özgün. Türkiye'de de değil bu, gurbet. Evet, doğru. Bu daha da zor ya. Bak ben sadece İstanbul falan diye düşünmüştüm. Yani daha da üst seviyesi artık. Yani başka bir ülkeye alışmak. Evet abi, şimdi anlıyorum. Hep beraber ağlamak yerine gülmek yakışır dedim. Ya güzel. Değil mi? İşte bu anlattığım şeyi Bergen nasıl özetliyor görüyorsun da, hep beraber ağlamak yerine gülmek yakışır hepimize. Hep beraber güleceğiz, hep beraber eğleneceğiz. Daha uzun süre sahnedeyiz. Sesi güzel arkadaşımız var içeriden. Klasiktir. Sesi güzel arkadaşımız var. İşte yani. Bundan sonrası oyun havaları. Başka neler var? Çok belli bir aralıkta söylüyor. R karar. Tarifsizler
Hep R gibi. Yani böyle aralık öyle bir aralık ki. Si bemol. Daha yukarısı gelir mi? Yani 5 ses 6 ses. Parçanın girişi de burada. Gidelim bakalım. Daha yukarısı yok zaten. Efendim Özgüncüm bir şey mi diyecektin? Hocam bir de şöyle bir şey yapayım. Ben biraz tabii Bergen şey olduğum için biraz hafif bir tanrı da var bende. Bergen zaten hocam konservatuvarı, Ankara Devlet Konservatuvarı'nda birincilikle kazanıp cello ve piyano eğitimi alıyor 2 yıl. Aa, Yani müziği de bilen bir kadın. Allah Allah. Ne kadar Ve ilginç. aynı zamanda hocam Merak ettim. müziğe Teğmen Caz Kulüp'te başlıyor. Ki İlhan Teğmen müthiş bir caz öğretmenidir. Grup Lokomotif'in solisti olarak başlıyor. Yani pop cazla başlıyor. Hafif cazla. O dönemin bütün arabesk şarkıcılarının yaşadığı gibi yani. Çok Yani ilginç makam ya. bir şey biliyor müzik. Müslüm Gürses hayranıymış Enstrümantalist aynı zaten. zamanda. Evet, Müslüm Gürses hayranıymış. Evet, ya aslında çok hayat hikayesinde burada internette falan bakıldığında okulu yarım bırakmış, evet. Orta bölümünde başlamış ya. Konservatuvarın orta bölümüne başlamış. Ta ortaokul bu. Okulu yarım bırakmış. PTT bünyesinde memur çalışmış. Yani aslında bitirememiş konservatuvar Özgün. Daha yeni. Yani müziği bilen değil de müziği öğrenmeye çalışırken bırakan diyelim daha doğrusu. Yani 2. sınıfa kadar devam etmiş hocam. Evet, çok Doğru az. Çok az. Evet. İlginç. Ben sahneyi çok seven, açıkçası sanatına aşık bir kişiydim. O ise kıskanç bir insandı. Acayip. Peki. Yani şu an okuduğu aralığı bile bu konserde değerlendirdiğiniz zaman çok belli bir aralık var baştan sona. Si bemol belki. Bakalım başka bir yer bulabilir. Do var. Çok klasik mezzo tonunda okuyor şu anda. Çok klasik mezzo ama yani mesela ben böyle sesleri duyduğum zaman hemen o şey hissi geliyor. Daha yukarısını çalıştırabiliriz. Daha yukarısını çalıştırabiliriz. Şarkıcı çünkü çok belli bir bölgeye alışmış oluyor. Ve hep böyle gideceğini düşünüyor. Kendi de böyle inanıyor. Ama o kapıyı açtığınız zaman, yani egzersiz kapılarını açmaya başladığınız zaman sesi yavaş yavaş farklı repertuarlarla, ki dediğin gibi farklı repertuarlarla çalışmış. Arabesk değil de başka bir şeyler söyleseydi çok daha geniş aralıklar belki kullanabilecek bir sesi olabilirdi diye inancım var. Peki, Allah rahmet eylesin. Bir şey sorabilir miyim hocam? Sor. Müdahale etmek istemiyorum Yo, ama. buyur. Mesela Ergin hocam yüzünün yarısı ve işte kolları ve işte göğsünün bir kısmı eriyik vaziyette ve işte ameliyatlar geçiriyor. Biliyorsunuz işte saldırıya uğruyor falan filan. Evet. Bunun etkisi oluyor mu hocam vokal tekniğine? Vokal tekniğine değil de Mesela kasların erimesi, kasların kullanılamaması. yani ses kaslarında ya ağzın tabii hareket edilememesi gibi şeyler varsa onlar etkiler direkt. Yani ağzını hareket ettiremiyorsan, dişlerinin yapısı bozulduysa, yani ağız içinin yapısı bozulduysa sesinin rengi bile değişir zaten. Tamamen değişir. Çünkü yani şey gibi düşünün. Her değişen şey burada biçiminizde. Hafif bir yanağımın bile şöyle durmam bile sesimin rengi ve okuyuşumu değiştirir. Kaçınılmaz son. Ama şu izlediğim 1987 kaydında kendisini çok yıpratacak bir şey yok. Daha sonraki dönemlerini bilmiyorum tabii ki.